Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Belki de birçoğunuz beni bu tarifle tanıdı. Yaklaşık 4 yıl önce YouTube kanalımda sizlerle paylaşmış olduğum bu lezzetli köftenin yapımı artık bir sır değil. Deneyenler elbette ki biliyor. Denemeyenlerin de mutlaka yapması için ve bana sorduğunuz bütün soruların cevabını ayrıntılı bir şekilde verebilmek için tarifimi tekrar güncelledim. Yaptığınız ve yediğiniz en güzel köfte olacağına ben kefilim. Mutlaka deneyin. Tarifim için 1 kilo dana kaburgadan 2 kez çekilmiş orta yağlı bir kıyma kullanıyorum. Tabii ki yağlı bir kıyma da tercih edebilirsiniz ama şunu unutmayın. Köfteleriniz pişerken yağını bırakır ve tıpkı bir kızartma tadında olur. Izgara köfte yapabilmek için orta yağlı bir kıyma her zaman daha idealdir. 1 kilo kıyma için 5 gram karbonat kullanıyorum. Lütfen bu ölçüyü asla aşmayın. Aksi halde karbonatın tadı köftenizde hissedilir düzeyde olacaktır. Karbonatı 200 mililitrelik klasik bir su bardağına boşalttım ve 1 yemek kaşığı limon suyu kullanıyorum. Karbonat limon suyuyla birleştiğinde köftede kesinlikle tadını hissettirmeyecek. Köpürdükten sonra su bardağının yarısına gelene kadar içme suyu ilave ediyorum. Ve hazırladığım bu karışımı bir kaşıkla karıştırarak kıymanın üzerine döküyorum. Lütfen dikkat edin, bardağın dibinde karbonat tortusu kalmasın. Hepsini kullanmış olun. Sıvı malzemeyle bütünleşene kadar kıymamı kısa süreli yoğurdum. Ardından bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Başlangıçta kıyma tane tane dağılırken sürenin sonunda tıpkı bir sakız kıvamına gelecek ve birbirine yapışmaya başlayacak. Karbonat yerine kabartma tozu kullanabilir miyim diye soranlar için kesinlikle olmaz. Bu köfteye lezzetini veren karbonattır. Eğer kabartma tozuyla yumuşacık bir köfte yapmak istiyorsanız hemen ekranın sağ üst köşesinde çıkan linke tıklayarak kabartma tozu ve soda ile hazırladığım köfte tarifime de ulaşabilirsiniz. Şimdi en çok eleştiri aldığım konulardan bir tanesi. 1 çay bardağı bayat ekmek içi ekliyorum. İsterseniz ekmek içi kullanmak zorunda değilsiniz ama ekmek içi kullandığınızda köfteniz daha yumuşak olur. Ekmek içi kullanmadığınız zaman tabiri caizse lastik gibi bir köfte olabilir. Daha elastik olur. Tercih sizin. Ben yumuşak bir köfte olmasını istediğim için bayat ekmek içi ekledim. Galeta unu kullanmanızı da kesinlikle tavsiye etmiyorum. Köftenizi daha da sert yapacaktır. Bu köfteyi yapıp denediğinizde kesinlikle içinde ekmek içi olduğunu fark etmeyeceksiniz. Ben bunun garantisini veriyorum sizlere. İçiniz rahat olsun. Ekmek içini ekleyip birazcık daha yoğurduktan sonra şimdi diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Yarım çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber ve 1 çay kaşığı silme kimyon ekliyorum. En çok eleştiri aldığım konulardan bir tanesi de kullandığım baharatlardı. Kimyon özellikle bütün kebaplarda çok az miktarda kullanılır. Etin ya da kıymanın çiğ kokusunu alabilmek için, kebap lezzetini verebilmek için. Bu verdiğim ölçü zaten o kadar az bir miktarda ki köfteyi yaptığınızda ne içinde ekmek içi olduğunu ne de baharat olduğunu kesinlikle hissetmeyeceksiniz. Ben size bunun garantisini veriyorum. İsterseniz tabii ki kullanmayabilirsiniz ama kıymada o çiğ koku bence hiç hoş olmuyor. Bu şekilde tıpkı bir kebap lezzetinde ızgara köfte yapmış olacaksınız. Baharatları ekleyip 1 dakika daha yoğurduktan sonra kıymamı hemen bir saklama kabına alıp üzeri örtülü bir gün bekletiyorum. 24 saat diyorum ama en az 12 ya da 18 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Hatta çok fazla bekletmeden yapıp deneyenler ve çok beğenenler de olmuştu. Ama asıl lezzeti gerçekten dinlendirildiğinde ortaya çıkıyor. Ertesi gün köfte harcını buzdolabından çıkarttım ve 1 adet soğanı rendenin ince tarafından rendeliyorum. Rendelemiş olduğum soğanı hemen bir süzgeç içerisine alıyorum ve kaşıkla üzerine bastırarak suyunu çıkartıyorum.
Soğan suyunu köfte harcına eklemeyeceğim. Çünkü soğan suyu kıymanın rengini karartır. Köfte harcınız bekledikçe ağır bir koku oluşturur ve daha çabuk bayatlar. Bu yüzden sadece posasını kullanacağız. Evet, köfte harcını da bir gün boyunca buzdolabında dinlendirmiştim. Şimdi soğan posasını ilave ederek elimi de hafifçe ıslatarak yaklaşık 1-2 dakika daha yoğuruyorum. Evet, şimdi şekillendiriyorum. Önce ellerimi hafifçe ıslattım. Daha sonra ceviz kadar parçalar kopartarak gördüğünüz gibi şekillendiriyorum. Köftelerinizi çok kalın yapmayın. İnce yaparsanız içi daha güzel pişecektir. Ben köftelerimi aynı zamanda derin dondurucuda da saklıyorum. Sizlere de fikir olması amacıyla gösterdim. Köfteleri yerleştirirken aralarına bir buzdolabı poşeti yerleştirirseniz çok rahatlıkla istediğiniz kadarını tükettikten sonra derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Birbirine asla yapışmaz ve kullanacağınız kadarını da rahatlıkla çıkartıp pişirebilirsiniz. Derin dondurucudan köftelerinizi çıkarttıktan sonra hafif buzlu ya da buzu tamamıyla çözüldükten sonra pişirmeye başlamalısınız. Şimdi köftelerimi pişirmeye başlayabilirim. Ocağımın en büyük gözünde ve harlı ateşte döküm tavamı ısıtmaya başlıyorum. Yaklaşık 10 dakika boyunca üzerinden dumanlar çıkıncaya kadar çok iyi kızdırdım. İster tost makinesinde isterseniz normal bir tavada da pişirebilirsiniz ama lütfen pişireceğiniz tavayı çok iyi kızdırın. Tavamı çok iyi kızdırdıktan sonra köftelerimi teker teker kızgın tavaya yerleştiriyorum ve ocağın ateşini orta dereceye getiriyorum. Kesinlikle harlı ateşte pişirmeyin. Köftelerinizin dışı çok çabuk kızarır, pişer ama içi çiğ kalır. Gördüğünüz gibi tavamı da hiçbir şekilde yağlamadım. Bu köfteye lezzetini veren de kendi yağıyla pişmiş olması. Zaten ızgara köftedir. Aynı zamanda mangalda da yapabilirsiniz. Gerçekten şahane olur. Döküm tava mangal lezzetini verdiği için ben genellikle bu şekilde pişirmeyi tercih ediyorum. Köftenin kenarlarından renk değişimi başladığında hemen ters çeviriyorum. Sizlere iç dokusunu biraz sonra göstereceğim ama bakın yakından yüzeyi de zaten sulu sulu çok lezzetli bir köfte olduğunu gösteriyor. İlk kez ters çevirdikten sonra diğer yüzünü hafifçe pişirip yine sık sık çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Tam bir mangal köftesidir. Gerçekten çok lezzetlidir. Denediğinizde zaten bana hak vereceksiniz. Köftelerim piştikten sonra hemen sıcağı sıcağına servis tabağına aldım. Ve sizlere şöyle bir tanesini keserek iç dokusunu göstermek istiyorum. Bakın öyle klasik anne köfteleri gibi değildir. Tam bir kebap lezzetinde harika bir köftedir. Deneyenler mutlaka yorumlarıyla bana geri dönüş yapsın. Gerçekten çok sevinirim. Yaptığınızda da eminim çok beğeneceksiniz ve dışarıdan asla köfte yemek istemeyeceksiniz. Eğer sizler de benim gibi köfteyi çok seviyorsanız kanalımdaki diğer köfte tariflerini de mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Tire köfte, kasap köfte, sulu köfte ya da sodalı köfte gibi birbirinden farklı tarifler mevcut. Hepsinin bağlantı linkini videomun sonunda görebilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınız ve beğenilerinizle bana destek olursanız çok sevinirim. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşebilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.